Merhaba, ben Berivan Okka. Ben Halil Okka. İki Okka olarak karşınızdayız. Geçen tanışma videosunda bahsettiğimiz üzere tam zamanlı olarak kırsalda yaşamayı planlıyoruz. Aslında bu durumu biraz sorgulamak istedik bu videoda. Yani çünkü kent yaşamına alıştıktan sonra kırsala dönmek o kadar kolay olmayacak. Tabi burada kırsala dönmekten bahsettiğimiz bir villa sitesinin içinde villada yaşamaktan bahsetmiyoruz. Daha çok elinizi toprağın içinde kirlettiğiniz, tarımla uğraştığınız müstakil bir yaşamdan bahsediyoruz. Bunu biraz derinlemesine hep beraber sorgulayalım isterseniz. İnsanız, her şeye alışırız gibi geliyor. Bu duruma da alışırız o zaman diyoruz. Ancak yaşamdan bahsediyoruz. Yaşamın bu kadar da basit olduğunu düşünmüyoruz. İsterseniz bu durumu biraz daha detaylandıralım. Rakamlardan yardım alalım bu konuda da. 1927'de Türkiye nüfus sayımı verilerine göre kırsalda ve beldede yaşayan kişi oranı %75. Bu oran 2018 yılına geldiğimizde %25'lere geriliyor. Günümüzde şu anki dünya verilerine göre ise bu oran %50. Şimdi biz insanoğluyuz ve gelecekten bahsetmeyi çok severiz. Biraz da gelecek tahminlerinden bahsedelim. 2050 yılı tahminlerine göre kırsalda yaşayan kişi oranı dünyada %44 iken Avrupa'da ise %27 olarak bekleniyor. Avrupa'yı biraz daha açalım. Avrupa coğrafi yapısı ve kültürel yapısı olarak kentsel yaşamın oturduğu bir yapıda. Böyle olmasına rağmen hala kırsaldan göçün olduğunu görüyoruz. Bunun sebeplerini irdelemek gerekiyor biraz da. En başta gelen sebeplerinden birinin de biz konfor olduğunu düşünüyoruz. Çünkü kentlerde sağlığa, eğitime, ulaşıma ve imkanlara erişim daha kolay. Bunu da sağlamak için insanlar kentlere doğru evriliyor. Biz aslında hepsinin tersine bir şey yapıyoruz. Akıntıya karşı yüzüyoruz. Biz acaba bu durumu çok mu zorluyoruz? Bazen ters tarafa kürek çektiğimizi düşünmüyor değiliz. Sonra içimizden bir ses, hayır doğru yoldasınız, devam edin şeklinde haykırıyor. Aslında bu ikilemden kurtulmamız çok kolay olmadı açıkçası. Buradan nasıl çıktığımızı size anlatabilmemiz için kendi tespitlerimizle birlikte birazcık olayı detaylandırmak istiyoruz. Biz büyük kırılımın sanayi devrimiyle başladığını düşünüyoruz. Özellikle 2. sanayi devrimiyle birlikte hayatımıza üretim bandı kavramı girdi. Burada maksimum verimlilik ve minimum hata hedefleniyordu. O yüzden de üretim aşamalarını olabildiğince küçük parçalara, yani istasyonlara bölüp istasyonların aynı rutini tekrarlayarak üretime katkı sağlaması sağlandı. Üretim arttı, ürünlerin kaliteleştiği doğru. Ama fark etmediğimiz bir şey oldu. Bu istasyonlarda çalışan bireysel insanların giderek biz fakirleştiğini düşünmeye başlıyoruz. Çünkü yaptıkları rutin kadar artık bilgi ve birikime sahip olmaya başladılar. Şimdi bu endüstriyel üretimin geleneksel üretimde birçok şeyi yok etti. Bu sanayide, teknolojide olduğu kadar tarımda, yemeklerimizde, hikayelerimizde, filmimizde, hatta eğitim sisteminde bile böyle olduğunu düşünüyoruz. Yani bunun ne alakası var diyebilirsiniz ama mesela şöyle baktığımızda aynı sonuç çıkıyor. Artık çocuklarımıza genel bir eğitim verdikten sonra sadece mesleki alanlarında derinleştiriyoruz. Evet, üniversiteden bir mühendis mezun olduğunda mühendislikle ilgili çok bilgiye sahip oluyor ama artık tarımla ilgili hiçbir bilgisi yok. Yani burada tarımla ilgili bilgisi olmasından beklentimiz şu değil. Yani çiftçiyle birlikte gidip traktör kullansın, tarım arazisine girsin değil. Ama en azından bir çiftçinin ne yaptığını, bir sağlıkçının ne yaptığını, diğer sektörlerle nasıl bir ilişkisi olduğunu anlayabiliyor ve bu bütünü görebiliyor olması gerekiyor. Siz bunu yok ettiğinizde kişiyi tek bir konuda bilgi ve birikime sahip, eli kolu budanmış, birazcık daha fakirleşmiş bir bireye dönüştürmüş oluyorsunuz. Aslında bu tespitin ikinci adımı daha da acınası bir durumda bizce. Sanayi devriminden sonra evet istasyonlara girdik, çalıştık. Ay sonu geldiğinde de maaşımızı alıp bu maaşla diğer ihtiyaçlarımızın hepsini satın almaya başladık. Gayet güzeldi. Aslında hayatımız da giderek konforlaşıyordu. Ama gözden kaçırdığımız gene bir şey var. O da şu. Parayla her şeyi satın almaya başlayınca biraz tembelleştik sanki. Şu anda mesela markete gitmek istemiyoruz. Yemek yemeye bile gitmek istemiyoruz. Her şeyin uygulama üzerinden ayağımıza gelmesini istiyoruz.
Bu durumda zenginleştiğimizi değil, fakirleştiğimizi ve giderek tembelleştiğimizi söylemek hiç de anlamsız olmaz bizce. Markete gidiyoruz. Manavdan bir domates almak istiyoruz ve bize göre görseli en uygun olan domatesi seçiyoruz. Soframıza getiriyoruz ve tüketiyoruz. Aslında o domatesin o sofraya gelişi bu kadar da hızlı olmuyor. Binlerce çeşit domates arasından raf ömrü en uzun olana, en verimli olana ve en dayanıklı olana göre seçilerek geliyor. Yani aslında bir noktada biyoçeşitliliği de azalıyor. Belki şu an bahsetmediğimiz birçok ürün için biyoçeşitliliğinin yok olduğunu bile söyleyebiliriz. Bu duruma biraz da farklı bir bakış açısından bakmak gerekirse, hızlı artan nüfustan dolayı eskiden 10 yılda miktar olarak üretilmesi gereken ürünleri sözde bilimsel yöntemlerle şu anda 1 yıl gibi kısa sürelerde almaya çalışıyoruz. Bu toprağı bilinçsizce kullanmaya sevk ediyor bir noktada. O toprağı verimsizleştiriyoruz. Minerallerini azaltıyoruz. O toprağın yapısını bozuyoruz. Sonra da diyoruz ki vah vah bu toprağı bozduk. Buna gübreleyelim, buna pestisit dökelim. Bu topraktan bu verimi tekrar elde etmeye çalışalım. Ne oluyor günün sonunda? Sağlığımız elden gidiyor. Sonra da diyoruz ki sil baştan bunu en başa alalım. Yani doğayı olduğu gibi anlamaya çalışmıyoruz aslında. Doğada bu durum böyle mi oluyor? Tarlaya bir domatesi ekiyorsunuz. Gerekiyorsa o güneş yanığından yanıyor. İrili ufaklı oluyor. Ya da biri çok iyi kızarmışken biri sarı kalıyor. Ama biz bunları bu durumlara bakmaksızın alıyoruz ve soframıza getirip tüketiyoruz. Yani biyoçeşitliliğine zarar vermiyoruz. Şimdi doğayı bu derece bunların bütün süreçleriyle anlamaya çalışmalıyız. Yani onun olgunlaşma süresini, orada bir enerji gerektiğini, bir çabayla o ürünlerin olduğunu, bunun da hepsinin bir sabırla aslında günün sonunda elde edildiğini bilmemiz gerekiyor. Doğada bunların hiçbirini bilmeden, anlamadan kırsala, kentten göçen insanlar maalesef kırsalın yapısını da bizce tehlikeye atıyorlar. Eline hiç çapa tutmayan insanların bunu anlaması çok mümkün değil. Bu insanlar tıpkı kentte olduğu gibi bu ürünleri elde etmek için parasal yöntemlere başvuruyorlar. Ya da ne yapıyorlar? Diyorlar ki kırsalda bu durum böyle güzel değilmiş. Hadi tası tarağı toplayalım, tekrar kente göçelim diyorlar. Ve belki de kırsaldaki insanları da etkileyerek kente göçleri hızlandırıyorlar. Biraz konuyu dağıttığımızın farkındayız. Burada bir özetlemek gerekirse belki bizden daha iyi özetleyen bir kişi var. Serdar Kılıç'ın çok sevdiğimiz bir lafı var. O her zaman diyor ki doğaya ağaç dikmeyin, doğaya insan dikin. Aslında bu bizim anlattığımız bütün sürecin bir özeti gibi. Çünkü biz de inanıyoruz ki doğaya insan dikersek, doğayla o empatiyi insan başarılı bir şekilde kurabilirse doğa kendini zaten çok hızlı bir şekilde toparlayacaktır. O yüzden biz de doğada yaşayabilmek için şu özellikler olursa doğada yaşanabileceğine inanıyoruz. Bir, çalışma, yani tembellik yapmayan insanlarsanız doğada çok rahat yaşayabilirsiniz. Yani bir gün sabah kalktığınızda marketin 3 kilo ya da 5 kilometre uzakta olduğunu düşünsenize, ekmek almaya gitmek için ciddi çaba harcamanız gerekiyor. Ya da o ekmeği belki kendinizin yapmanız gerekiyor. O yüzden asla tembellik yapmayacaksanız, sürekli çalışmaya devam edecekseniz doğaya dönmenizde hiçbir sorun yok. Bir diğer konu ise çok yönlü olmanız gerektiği. Evet, bir sabah kalkarsanız ağaçların budanması gerekir. Ertesi gün kümesi yapmak için bir anda inşaat mühendisi olmanız gerekir. Ya da ertesi gün meyvelerin bakımı için bir anda tarım mühendisi olmanız gerekir. Doğal olarak bunların hepsini bir arada yapıp biyoçeşitliliği maksimum seviyeye çıkaracak bilgi ve birikime, donanıma sahip olmanız çok önemli. Birazcık da ürettiğiniz meyveleri severek yiyebileceğiniz, onlarla empati kurabileceğiniz, onlara bağlanabileceğinizi düşünüyorsanız bizce doğada yaşamak için hiçbir sorun yok. Bu özelliklere sahipseniz ilk adımı geçtiniz. Artık doğada yaşayabileceğinizi düşünüyoruz. Bu noktada buraya kadar anlattığımız tüm durumlarla ilgili eğer yorumlarınız varsa bekliyoruz. Bir sonraki videoda ondan sonraki adım olan doğada bu yaşam alanını nasıl tasarlayabilirsiniz? Bunlarla ilgili gerekli şartlar neler? Bunları detaylandıracağız. Biz doğada yaşam alanımızı nasıl tasarlayacağız? Bunları da detaylı olarak sizlerle aktaracağız. O yüzden şimdilik bizi takipte kalın. Hoşça kalın diyorum. Hoşça kalın.